Merhaba arkadaşlar, ben Babakaro. Tekrardan yepyeni bir videoda sizinle birlikteyim. Bugünkü videomuz konuğumuz 3718 ve daha doğrusu çok güzel yeni bir krallıktır. Ya göç etmek istiyorsunuz, tabii ki bu krallık ilginizi belki çekebiliyorsa. Ama ilk başında size söyleyeyim. Buradaki kural çok basittir. Yani hem krallık kendisi de gayet güzel tabii ki bahsediyorum, hem de oyuncuları nasıl alacaklarını ben size söylüyorum. Artık bunlar hepsini size bağlıdır. Şimdi ilk başında ben size böyle bir şekilde söyleyeyim. Krallığın tamamen bir duvarı vardır ve bu duvarı okumak istiyoruz. Burada KVK 6'ya göç alıyorlar. Tabii ki kim alıyor? Türk. Yani buradaki kral ya bu ID'ye yani benim olan hesaptaki şu an kral o bu ID'ye iletişime geçebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani göç etmek için tabii ki buradan da Türk Arda Nozi. Türk Arda buradadır. Arda da kendisi burada aktif bir oyuncudur. Çok sağlam bir hesabı vardır ve diğer arkadaşımız da tabii ki vardır. 3 kişi göç içinle ilgileniyor arkadaşlar. Bunlara sadece yazın. Türk, Arda, Nuzi arkadaşlar. Peki burada duvardan ne var? KVK History. Yani ilk başında ben bunları okumadan söyleyeyim. Bu krallık KVK 2'den sonra yani kral Türk olmuş ve adam global bir şekilde burayı yürütüyor. Özellikle de böyle bir şey bana söyledi ki, biz KVK'ları ve diplomasiyi güzel bir şekilde yürütüyoruz ve bunlar bizim için önemlidir. KVK kazanmak bizim için önemli. KVK 1'de bu hesap kral değildi, kaybetmişler. KVK 2'de de 4 vs 4 kaybetmişler ancak KVK 3'ten sonra buranın hikayesi başlamıştır. KVK 3'te 3. sıralamada DTKP'de yer almışlar. KVK 4'te 2. sıralamada DTKP'yi de almışlar. KVK 5'te tabii ki win almışlarında da 3. sırada DTKP'de almışlar. Peki diyeceksiniz ki bunlar kazanmış ama yıldız yok. Arkadaşlar krallıkların yıldız alma sebebi de tabii ki böyle bir şekilde oluyor. Yani siz ne kadar savaşıyorsunuz diğer krallıklarda da belki sizden daha fazla savaşıyorlar. O yüzden yıldız yoktur arkadaşlar. Ama kazanmak da vardır ve buradan da tiran ödülleri alıyorlar. Bundan harici 24 seviyelik bir birlik hediyesi vardır. Aslında yeni bir krallık olarak 3718 olarak 24 seviye birlik hediyesi iyidir. Paket çekilebilecek şeyleri falan yani paket çekiliyordur arkadaşlar. Özellikle de fetih sezonda YKYK zamanında daha fazla bir şekilde paketler çekiyor. Günlük sandık yani buradaki sandıklarımız hediye bir veya 2 kere patlayabiliyor yani bunu da kendisi hesabın sahibi söyledi bize. Buradan direkt sıralamalara bakarsak birlik gücümüze bakalım arkadaşlar. 6 milyar 500 milyon. Buradan da ikinci birlikte 1 milyar 581 milyon bir güce sahip oldu. Buradan da direkt birlik leş sayısı da 105 milyarlık. Yani burada aslında söylemek istediğim şey herhangi bir şeklinde ölü güç yoktur. Tabii ki vardır muhakkak yani bütün krallıklarda vardır. Ölü güç olmayan bir krallığımız yok. Ancak burada bir tık daha tertemiz bir şekilde ve bir hale getirmişler 6,5 milyarlık tek birlik. Birlik leş sayısı da 105 milyarlık böyle yeni bir krallığa gerçekten çok iyidir. Ve belki siz diyebilirsiniz ki ya bütün krallıkta ya bütün güç ya bütün leş puan bir iki kişiyle ancak böyle bir şey yoktur. Yani buradaki gördüğünüz gibi 9 milyar, 8 milyar, 6 milyar, 6, 5, 4, 3, 8 ve 3, 4, 3, 3, 3 yani burada gördüğünüz gibi bu leş puan tamamen dağılmıştır. Ve herkes bu leş puanı etkisi vardır. Böyle bir hesap 30-40 milyar bir leş puanı yoktur. Ve bu ne anlama geliyor? Bu anlama geliyor. Aktif oyuncu vardır. Hesabın sahibiyle konuştum kendisiyle ve kralla yani. Dedi ki savaş zamanında bizim 60-70 tane aktif savaşçı oyuncumuz vardır. Ve gerçekten de bunu daha fazla bir sayı getirmek istiyoruz. Daha eğlenceli bir hale getiriyoruz. Bireysel güçten de gördüğümüz gibi 100 milyon 100 milyon yani burada gördüğünüz gibi C torbasındaki bir krallıkta yani gereksinimlerini tamamen karşılaşıyorlar ve buradan da gördüğünüz gibi hesaplar yani yeni bir krallık olduğu halde yani burada 50, 60, 70 oyuncu sağlam bir şekilde vardır arkadaşlar. Daha fazlası da buradan istiyorlar. Bunlar bir genel olarak yani krallığa söylememiz şeylerdir. Krallıkta eğer ki siz savaşçıysanız ve gerçekten ilk 2, 1, 2, 3 sıralamada yer alıyorsunuz. Buradaki oyuncularımız hayır çok da rahatsız etmeyin arkadaşlar ben size söyleyeyim. Bu hesabın sahibi kendisi oyunculara tabii ki flux dağıtacak. Yani her KVK kim daha fazla bir şekilde KP kastıysa veya daha fazla etkisi olduysa adam kendisi flux dağıtıyor.
Kaynak problemini oldukça rahat bir şekilde çözebiliyorsunuz krallıkta. Bunu tamamen kendisiyle konuştum. Tabii ki buradan da title giver ya hatta bot şey söyleyebilirim size. Hem title unvan veren hem de Barbar Kale'yi kesen bunlardan oluyor. Peki Barbar Kale ile ne etkisi vardır? Arkadaşlar krallıkta haftalık dağıtım paketleri vardır yani sandıklar vardır. Bu sandıkları da krallık en fazla tabii ki Barbar Kaleleri kesen oyunculara dağıtıyorlar. Efsanevi, mor, mavi ve her şeye. Güçler tamamen başlayacak arkadaşlar ve böyle bir şekilde de devam ediyor. Peki valiler falan ne alemde? Vali de arkadaşlar KVK'ya göre, KVK statistiklerine göre size yer alıyorsunuz. Yani siz rally liderisiniz, garnizonsunuz, ekipman ve teçhizatlarınız ve teknolojiniz çok iyiyse güzel bir sıralamayı her zaman hak ediyorsunuz ve alabiliyorsunuz. Yani bunlar genel olarak. Bir oyuncu belki bir 10 tane altın 10 tane kafayı bir komutanda falan istiyorlar. Bunları alabiliyorlar mı? Yani bunu kralla konuşacaksınız kesinlikle ve kesinlikle size yardımcı olacaklar. Ondan harici altın kafa etkinliklerimiz vardır arkadaşlar. Altın kafa etkinlikleri burada bu krallıkta yani altın kafa etkinlikleri serbesttir. Ancak farm hesaplara yasak. Yani bir farm hesabı ile altın kafa etkinliği oynamıyorsunuz ve bu gerçekten de güzel bir şekilde yani ayarlanmıştır. Artık siz isterseniz 10 milyon güç basarsınız 20 altın kafaya alıyorsunuz ya herhangi bir şekilde ancak bunları kralla konuşacaksınız ve buradan da herhangi bir sıralama yok altın kafa etkinliklerden. Sadece farmlara yasaktır. Ve kendisi de böyle bir şekilde söyledir. Yani biz bugüne kadar yıldız alamadık ancak sadece yıldız için savacağımız bir KVK oynamak istiyoruz. Ve bu tür oyuncuları alıyoruz. Yani şimdi ne arıyorlar arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. En azından yani buradaki oyuncular en azından 2 kıta ve 3 kıta sağlam ekipmanla teçhizata sahip olan oyuncular arıyorsunuz. Yani sizin artık KP'ye yani ne kadar ölü vermeniz ya bunları tabii ki Türkiye, Arda'ya ve Nelson'a yazabiliyorsunuz göç etmek için yani göç için göç kuralları ya başvuruları için. Ancak yani minimum dead KP'yi ve minimum yani ölü falan hesaplar krallık kendisi de yeni olduğu için bunlar kral değerlendirecek. Kral değerlendirecek, ağır da değerlendirecek. Yani buradaki migration officer yani R4'ler, göç R4'leri bunlar sizi değerlendiriyorlar. Yani benim hesabım 60 milyon bir gücü vardır. Buraya başvuru yapar mıyım, yapmaz mıyım? Bunları hepsini teker teker tabii ki bu göçle ilgilen R4'lere yazarsınız. Sizin için daha sağlıklı ve güzel bir şekilde oluyor. Ancak en güzel kuralı buraya yani eğer ki gelmek istiyorsanız en güzel kuralı budur. Hoş geldiniz. Savaş, aktif ol, etkinliklerini oyna, kurallara uy. Yani bunun herkesin ve her yerin tabii ki yapabileceği bir şeydir yani. Eğer ki siz de kuralları çiğnemiyorsunuz, saygı çerçevesinde aktif bir şekilde KYK zamanında da aktif bir şekilde oynamak istiyorsunuz. Free to play, pay to win hiçbir şekilde fark etmez. Başvuru yapabiliyorsunuz ve kabullenmesi ya kabullenmemesi de buradaki oyuncularla bağlıdır arkadaşlar. Çok da yani böyle ben söyleyeyim size özellikle yeni krallıklarda böyle disiplinli bir şekilde gitmelerini de çok da görmedim arkadaşlar. Özellikle KVK 3'ten veya 4'ten ya 2'de 3'ten 4'ten krallıklar maalesef dağılıyor. Ancak burası dağılmamış ve böyle bir şekilde hala duruyor ve winleri başlamışlar. Ve bu şekilde de oyuncuları arayacaklar. Aktifsiniz ve herhangi bir şekilde bir problem çıkartamıyorsunuz krallığınıza veya hatta düzgün bir şekilde bir aileyi buluşmak istiyorsunuz. Bence burayı tercih edebiliyorsunuz. Yine de R4'lerle, R5'lerle tamamen düzgün bir şekilde yazıyorsunuz ve sizinle iletişime geçecekler. Yani bu saatte şu an 15 kişi aktiftir. Siz bir Türk krallığı ve biraz da yabancı olduğu halde yani 15 kişi şu an aktif olması gayet düzgün, gayet sağlıklı bir şekildedir. Ve bu akşamlarda veya savaş zamanlarında 60-70 kişiye yükselecek arkadaşlar. Paket çekiliyordur bunu da size söyleyeyim. Ancak sandıklar falan KVK zamanında daha fazla oluyordur arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Umarım eğer ki siz de yani burada bu krallığa göç etmek istiyorsunuz yani 3718'e yine de söyleyeyim. Kesinlikle başvuru yapın. Burada R4'lerde dediğim gibi bu 3 kişiye Türk, Arda ve Nozi'ye yazarsanız onlar sizinle iletişime geçecekler ve size gereken bilgilerini aktarıyorlar veya isteyecekler arkadaşlar.
İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bu krallığın hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda da yazın kesinlikle. Bakalım sizin düşünceleriniz nelerdir? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.